Herkese merhaba. Bu videoda Excel'de tablolarımızı hızlı bir şekilde verilerle nasıl doldururuz onu göstereceğim. Tablomuz bu şekilde. Şimdi burada yapmak istediğimiz şu. Şunları önce bir sileyim. Bunları silme sebebim, şimdi bu tabloda bizim ilk tablomuz bu olsun. Daha sonra bizden bu tablonun işte isimleri boş olmasın, şuralarda dolu gelsin diye doldurmamız istendi. Normalde bu özelliği bilmeyen biri işte buradan gider kopyala, yapıştır, şöyle şu şekilde tek tek, ki bu bakın kaç satırlık, 24 satırlık bir tablo. 1000 satırlık da olabilirdi, 5000 10.000 satırlık da olabilirdi. O yüzden bunu böyle kopyala yapıştırla pek olacak iş değil bu, çünkü standart veriler yok. İsimler değişiyor. Satırlarda farklı isimler var. O yüzden bunun kolay bir yöntemi var. Şurada kısaca özetlemeye çalıştım zaten. Şimdi göstereceğim. Şimdi ne yapıyoruz bu tip durumda? Tablomuzun tamamını seçiyoruz. F5 özel git. Kısa yoludur. Özel diyoruz. Burada boşlukları seçiyoruz bakın. Bu ne demek? Bu tabloda boş olan hücreleri seç. Hangileri? Şunları seçecek. Seçti. İlk boş hücreye ilk sütun verisi gir. Ne demek istiyoruz burada? Yani şu veriyi kopyala demek aslında. Şu an bakın şu A3 hücresi seçildi. Burada dikkat edin. Eşittir diyorum. A2. Yani bu alt tarafa, boşluklara gelmek istediğim veriyi giriyorum. Daha sonra da burada Enter değil, bakın Enter'a basarsanız çalışmaz. Ctrl artı Enter'a basarsanız bakın şimdi diğer boş olan hücreleri de onun bir üstündeki dolu hücreyle dolduruyor. Yani gidiyor, biz burayı seçtik diye bu boş olan hücreleri de o şekilde yapmıyor. O yüzden Enter demiyoruz. Ctrl artı Enter diyoruz. Bu şekilde kolay bir şekilde doldurabiliyoruz. Şimdi bir soru daha akla geliyor burada. Mesela B sütununa nasıl bir şey yapabiliriz? Diyelim ki B sütununda da aynı durum var. Şöyle yapalım. Buradaki verileri silelim. Pardon. Buradaki verileri silelim. Evet. Şimdi buradaki B sütunundaki boş olan hücreleri de dolduracağız. Yani hepsini beraber dolduracağız. A ve B sütunundaki boş olan hücreleri demin yaptığımız gibi hepsini beraber dolduracağız. Yine aynı şekilde tüm tabloyu seç diyorum. F5 özel git. Boşluklar. Tamam diyorum. Bakın yine A3 hücresi seçili. Otomatik. Eşittir. A2 diyorum. Yani doldurulmasını istediğim yukarıdaki ilk hücrenin referansını veriyor. Dikkat edin. Deminki örnekte sadece A sütunundaki boş hücreler seçiliydi. Şimdi B sütunundakiler de seçili. Neydi şeyimiz? Ctrl artı Enter'a basacağız. Ctrl artı Enter'a basıyorum. Bakın. Üst tarafındaki ilk dolu hücreyi de aşağı şekilde getiriyor. İlk başta bahsettiğim gibi bunun 25-24 satırlık değil de 1000 satırlık, 1500, 2000, 5000 satırlık veri olduğunu düşünün. Yani bunları böyle kopyala yapıştırla yapmak çok zor. O yüzden bu özelliği kullanabilirsiniz. Faydalı olmuştur umarım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Teşekkürler.